bir ülkede, bir toplumda, bir ilde, bir ilçede ya da bir hareket içerisinde gelişmeye, mesafe kat etmeye yaşadığımız çağ itibariyle söylüyorum en önemli katkı sağlayan unsurlardır. Ülkemizde bu hususta büyük bir boşluk söz konusudur. Aslında siyaset, sivil toplumu geliştirici hamleler, adımlar atarsa siyaset de gelişir, hukuk da gelişir, ülke de, toplum da gelişir. Ancak ülkemizde maalesef bu hususta büyük bir irtifa kaybı yaşıyor. Zaten çok iyi durumda değildik ama son 15-20 yıldır bu hususta çokça irtifa kaybına uğradığımızı söyleyebiliriz. Mevcut sistemin değiştirilecek çok özelliği var ama yazılı olanların dışında zihinsel ve ahlaki bir değişim şart. Onun dışında mevcut sistemde 2017'den bugüne tecrübe edilmiş, görülmüş ki bir, güçler ayrılığı, iki, denetlenebilirlik. Bu iki şeyi tahkim edersek, gerçekleştirebilirsek önemli bir mesafe kat etmiş oluruz. Bunu sürdürülemez olduğu 3 yıllık süreç içerisinde görüldü. Hem iktidar olanlar bunu gördü, hem muhalefet partileri hem de kamuoyu gördü. Hem Türkiye'nin yaşanan siyasi, ekonomik, dış politik, sosyal bütün meseleleri sisteme gelip dayanmıştır. Tecrübe edilmiştir. Bir defa ortada bakan diye bir şey kalmamıştır. Sekreterler oluşmuş. Müsteşarlık dediğimiz çok önemli bir kurum vardı. Bu hafızaydı, bu arşivdi. Bu da ortadan kalktı. Belleksiz bir durum var. Türkiye'de yazılı olarak fiiliyatta yerel yönetim ve sivil toplum ilişkileri çokça gündemde ve birçok ister büyükşehir ister ilçe belediyelerinde bu olabildiğince yapılmaya çalışılıyor. Ama genel iklim açısından baktığımız zaman orada da büyük aksaklıklar var. Yani bu kamulaşma dediğimiz, yani sivil toplumun kamu eliyle, iktidar eliyle, yerel iktidar ya da merkezi iktidar eliyle olabildiğince kontrol altında tutulması o verimliliği ortaya çıkartmıyor. Bir defa siyaset sivil toplumun önünü açıcı, geliştirici olacak ki siyaset de gelişsin. Siyaset gelişirse, siyasettir ülkede ekonomiyi, dış politikayı, eğitimi, sosyal hayatımı, bilimi, sanatı aslında çevreleyen, sivil toplumu güçlendirici adımlar siyaset kurumu tarafından bilinçli bir şekilde yapılırsa ve bu yapılırken de biraz önce ifade ettiğim gibi o mesafe de muhafaza edilirse, kamulaştırmaya gidilmezse herhalde Türkiye için arzu ettiğimiz bir sivil toplum siyaset ilişkisini de gerçekleştirmiş oluruz. Toplumların, ülkelerin kalkınmasında, ilerlemesinde sivil toplumun önemini anlayan, idrak eden düşünceler, fikirler, yapılar, siyasi partiler herhalde sivil toplumu ve sivil toplumun örgütlendiği durumu İçişleri Bakanlığı'ndan alır, Kalkınma Bakanlığı'na bağlar. Çünkü sivil toplum bir ülkenin kalkınması için en önemli dayanaktır. Bu açıdan ülkemizde sivil toplumun olabildiğince sivil kalmasını temin yoluna gitmemiz gerekiyor. Türkiye'de son 15-20 yıldır bilerek, bilmeyerek devletin elindeki bütün ekonomik varlıklar verimlilik adına özelleştirildi. Buna mukabil ne kadar biraz mübalağa yapıyorum ama çokça sivil toplum kuruluşu da kamulaştırıldı. Madem kamu verimsizlik unsurudur, özelleştirmeye ihtiyaç var. Öyleyse sivil toplumu da sivil bırakmak lazım. Sivillik hep bir tarafında bir itirazcı taraf vardır. Daha çok denetleme tarafı vardır. Hep bir protesto tarafı vardır. Hep bir aykırı tarafı vardır. Bu aykırılıkları, bu protesto etme, bu denetleme taraflarını olabildiğince rahat bırakırdık, özgür bırakırdık diye düşünüyorum. Türkiye'de birçok açıdan bir dağınıklık yaşıyoruz. Türkiye'de çok nitelikli, çok bilinçli hem insanlarımız var, hem sivil toplum kuruluşlarımız var, beyinlerimiz var. Bunlardan istifade etmenin en önemli yolu
sivil toplum çalışmalarının, sivil toplum hareketinin siyaset eliyle güçlendirilmesi, bu güçlendirme yoluna gidilirken de doğrudan kendisine, o tabiri kullanmak istemiyorum ama illa kendine bir biat etsin, kendine bağlansın, kendi doğru ve yanlışlarını desteklesin diye de bu işi yapmaması gerekiyor. Herhalde bu ortamı ya da bu iddialarımızı gerçekleştirebilirsek ülkemize, insanımıza güzel bir hizmet yapmış oluruz.